Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda papatya desenli çok güzel bir motif çalışacağım. Oldukça basit, çok kısa sürede örebileceğiniz bir motif. Cotton Gold iplik kullanıyorum. 2,5 milimetre tığ kullanıyorum. Öncelikli olarak sihirli halkayla motifimizin yapımına başlayalım. 3 zincir çekip halkamızın içerisine 11 tane ikili trabzan örelim. Hırkalarda, yeleklerde, süveterlerde aklınıza gelebilecek her türlü kıyafette kullanabileceğiniz çok şık bir model. Trabzanlarımızı tamamladıkça ipimizi sıkıştırıp halkayı küçültelim ki daha rahat örebilelim. Son trabzanımızı da ördükten sonra başlangıçta çektiğimiz 3 zincirimiz vardı. Bunun üçüncüsünün içerisine tığımızı batıyoruz. İlmeğimizi kaydırıyoruz. Ve ipi kopartıp göbek kısmını oluşturmuş oluyoruz. Herhangi bir tepe noktasından yeni renk ipimizi başlayalım. 3 zincir çekiyorum. Tığ ipimi doladım, aynı boşluğa battım, 2 ilmeği bir ördüm. Tığ ip doladım, aynı boşluğa battım, 2 ilmeği bir ördüm. Tığ ip doladım, aynı boşluğa battım, 2 ilmeği bir ördüm. Tığda oluşan ilmekleri bir seferde ördükten sonra 3 zincir çektim ve yan taraftaki boşluğa tığa 4 sefer ip dolayıp trabzanı her seferinde yarım örerek tığda oluşan ilmekleri bir seferde topluyorum ve yine 3 zincirle yandaki boşluğa geçiyorum. Tığa ip dolayıp yarım trabzan yapıyorum. Tığa ip doluyorum, yarım trabzan yapıyorum. İp dolayıp yarım trabzan yapıyorum ve yine tığa ip dolayıp yarım trabzan yapıyorum. Tığdaki ilmekleri bir seferde örüyorum ve araya 3 zincir çekiyorum. 12 tane tepe boşluğum var benim. 12 tane böyle küçük yaprak oluşturuyorum. Her biri 4'er tane trabzandan oluşuyor. Sırayı tamamlayalım ve üst sıraya geçelim. 3 zincirimi başlangıç noktasına ilmek kaydırarak sabitledim. Yine ipimi kopartıyorum ve küçük papatyamı oluşturmuş oluyorum. Şimdi 3. rengimi herhangi bir 3 zincirlik boşluğa sabitliyorum. Yine buradan 2 zincir daha çekiyorum ve 2 tane trabzan örüp trabzan sayımı 3'e çıkartıyorum. Burası benim ilk köşe noktam. Üst sıraları aynı renkle devam edeceğimiz zaman köşe noktasını yarım örersek çok daha şık duracaktır. Yan boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine yan boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir sefer daha yan boşluğa geçiyorum. Önce 3 tane ikili trabzan örüyorum. Burası benim ikinci köşem. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yan boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yan boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve yine yan boşluğa geçiyorum. Önce 3 tane ikili trabzan, 3 tane zincir araya ve yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüp 3. köşemi de yapıyorum. Kenarlarda 2 boşluğa 3'er ikili trabzan örüyorum. Köşelerde de 3+3 ikili trabzan örüyorum. Ve sırayı da bu şekilde aynı sayılarla devam ettireceğim. Son bir köşem, 2 de kenarım kaldı. Son kısımda yarım ördüğüm köşenin içerisine 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum, tığıma ip dolayıp başlangıçta çektiğim 3. zincirin içerisine batıyorum ve bir ikili trabzan örüyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. Yandaki boşluğa bir ikili trabzan örüyorum. Sonra trabzanların tepe noktalarına her birine birer tane ikili trabzan örerek kenar boyunca devam ediyorum. Ta ki
Köşede çektiğim 3 zincire kadar her bir tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüyorum. Bu kısmı hızlıca geçebilirsiniz. Köşe noktasına geldiğimde 3 zincirlik kısma önce 2 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine yine 2 tane ikili trabzan örüp bir önceki kenarda yaptığım gibi 3 zincirlik boşluğa kadar her bir tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüyorum. Bu sayılarla sıramı devam ettiriyorum. Son köşenin içerisine yine 2 tane ikili trabzan örüp bir zincir çekiyorum ve 3. zincirin içerisine ikili trabzan örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi birleştirmeye bakalım. Köşemi yarım ördüm, bir zincir çektim. Karşı köşede 3 zincirin orta noktasını battım, ilmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Kenar boyunca her bir tepe noktasına bir tane ikili trabzan örüyorum. Takip eden 3 zincirlik köşemde yine 2 tane ikili trabzan öreceğim. Bir zincirimi çekeceğim. Ve yine karşı motifteki 3 zincirlik bölümün ortasında kalan zincire batıp ilmek kaydırarak ikinci köşemden de birleştirmeyi yapacağım. Ben burada arayı dikerek birleştirmeyi tercih ettim. İsterseniz her bir burada trabzanı da karşı taraftan ilmek kaydırarak da birleştirebilirsiniz. Bakın orta noktaya ilmeğimi kaydırdım. Bir zincirimi çektim. Yine orta boşluğumun içerisine 2 tane ikili trabzan örüp kenardaki her bir tepe noktasına ikili trabzanlar örmeye devam ediyorum. Dikme işleminde de kenarları şöyle karşılıklı bir araya getirelim. V şekillerimiz var. O V şekillerinin karşılıklı olarak içinden iğnemizi geçiriyoruz. Ve klasik bir şekilde karşılıklı iki kenarı birbirine dikerek birleştiriyoruz. Aradaki ilmeklerin kayma olmaması için ben köşelerden öncelikle birleştirme yapıyorum. Ama isterseniz hani hiç bu birleştirmeyi yapmadan da her bir motifi ayrı ayrı örüp de yine birleştirme yapabilirsiniz. Her iki şekilde de farklı ve güzel duracaktır. Motifin yapımı bu şekilde. Umarım benimle birlikte uygulayıp keyifle kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.